Ben ismim Orhan. Orhan merhaba. Müzik değil de daha çok edebi eser olarak mesela Yüzüklerin Efendisi fanıyım harbiden ve laf Heh. edeni biraz şey yapıyorum. Bir sıkıntı Mesela var ben de oluyor. okudum, hiç sevmedim ya. Çok kötü bence. Yani biraz şey olurum. Ön Değil mi yargılı kızım? davranıyorum gibi oluyor biraz. Mesela bir eseri çok sevmek ayrı bir şey. Ama mesela birisi edebiyat açısından, edebi olarak Yüzüklerin Efendisi üçlemesine bir eleştiri yazdı diyelim. Onu okurken mesela kendini nasıl hissediyorsun? Ee, Yani diyelim ki böyle hakikaten çok ciddi bir edebiyat eleştirisi yazdı. Dedi ki Tolkien sallamış dedi yani. Bazı şeyleri de çalmış dedi falan hatta. Ama böyle edebi eleştiri kıvamında. Ne hissedersin bunu okuyunca? Kendi bildiğim ve yanlış olduğunu düşündüğüm şey varsa kesinlikle karşı çıkarım ama yani şey almaz. Çok da iyi karşılamam büyük ihtimalle. Bir sevmezsin çünkü bir gönül bağın var. Ama şu olur mu? Mesela adam gerçekten ilmi olarak, edebiyat ilmi açısından bir şey tespit etmiş. Diyelim bir intihal var, bir alıntı var, bir şey var. Bu yeni bir şey öğrenmek açısından seni mutlu eder bence. Yani çok sevdiğin bir eserin, senin göremediğin bir kusurunu öğrenmiş olursan onu daha iyi tanıyıp daha iyi sevebilirsin. Ama fanatizm şu, onu kutsallık atfetmek ve asla Tolkien bunu yukarıdan aldı ey falan gibi bir şey yapma. Sendeki öyle değildir diye tahmin ediyorum. O kadar değil de gene bir Ama şey oraya öğrendiğim için giderim diye oraya korkuyorsun biraz evet bence. var ya. O Bir yol tık var. kalmış çünkü valla. Ben bu arada Danimarka'da tez yapmaya giderken almıştım o işlemeyi. İlk defa yurt dışına çıkıyorum. Danimarka zaten bir tuhaf bir yer. Hani bizim bir Türk için. Böyle gayet en yeni bina 400 yıllık falan. Bir de orada o kitap okuyunca ben depresyona girdim valla. Çok hoşuma gitti. Fakat içimde çok karanlık bir yere aittir o. O karanlık iklimde, o karanlık hikaye falan filan acayip gelmişti. Burada zikredince enteresan oldu. Buyurun efendim. Merhabalar hocam, ismim Deniz. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Ben kendi tecrübemi aslında aktarmak istiyorum. Müzik demiştiniz. Ben deli gibi pop dinleyen bir insandım. Bundan 2 sene Bu öncesine deli gibi kadar. lafına da bayılıyorum. Böyle bir deniz gözümde canlanıyor. Falan gibi. Öyle değil ama sürekli diyorsun. Evet, sürekli pop dinliyordum ve rap'e oldukça karşıydım. Yani Rap'e. evet, dinleyen kişiyi de Ceza duymasın. eleştiriyordum. Ama sonrasında bilmiyorum hani bunu nasıl tanımlayabilirim ama arkadaşlarımla belki de arabada giderken açtılar yani arkadaşlarım. Ve birden hani ben de baktım ki bunu sevebiliyorum. O kadar karşı olduğum halde onu kapatmadım. Hani belki de bir anıyla bağdaştırdım o rap'i ve artık dinliyorum hayatımda. Rap Çok de güzel var. bir şey söyledin. Böyle bir rap örneği dinlemeden önce mesafeliydin. Hani sevmiyorum zannediyordun. Benim oğlanın brokoli sevmem ben demesi gibi. Oğlum hiç yemedin ki diyorum. Olsun sevmem diyor. Ama mesela yedikten sonra her yemekte istemeye de başlayabiliyorsun onu. Demek ki bu tarz bir fanatizmin galiba bilmemekle ya da bilmemekte ısrar etmekle bir alakası var gibi. Ne diyoruz biz ona? Bilmemekte ısrar etmek. Yeni bir şey öğrenmeme gerek yok. Ne bunun adı? Cehalet. Cehalet bilmeyi reddetmek demek. Ve o tecrübeyi yaşamazsan rahatsın. Bilmiyorsun ki orada ne olduğunu. Onlar kötü. Mesela ben de işte dediğim gibi rockçıyım ben küçüklüğümden beri. Böyle raptir, poptur bilmem ne bana gelmezdi. Ya bir süre sonra işte yani bence Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri Ceza. Yani adamın yaptığı şeylere aklım ermiyor benim. Yani sırf bırak müziğini sevmesen de ya bir saygı göster, emek var yani. Ve ben mesela şu anda müzikle ilgili şöyle bir noktadayım. Özensiz hiçbir şeyi dinlemiyorum. Ama özenli her şey benim alanıma giriyor. Ne türde olursa olsun. Klasik müzikte, halk müziğinde, rapte, popta ne varsa. Ama bu biraz mini mini fanatiklik denemelerinden geçerek oldu. Yani bir dönem hayatta olmaz. Hatta şey vardır bizde böyle alt janralar vardır. Ne bileyim. Ben progresiften başka dinlemem. Aman hayırlı uğurlu olsun. Bu bir insanın kendisini bir cendereye kapatması. Niye yapıyoruz biz bunu? Sen sadece pop dinlerken rahatsın. Seçim belli. Ben sadece simit yerim gibi bir şey. O kadar menü içinde gezmek zorunda kalmasın. Ver bana simiti ben karnımı doyurayım. Bitti gitti. Ama öbür türlü bütün nimetler arasında şöyle bir gezmen, biz kafayı zorlaman, bir tatman, bir yanılmayı ve doğrulanmayı falan deneyimlemen gerekecek. O yüzden biraz daha güzel bir nokta olmuş. Dinliyor musun şu anda rap? Dinliyorum hocam, evet. Favori kim? Yani Sagopa, Ceza eskilere hani Tamam, sen mesela onları babaları hiç bulmuşsun. bilmiyordum Tamam, ama güzel. çok güzel öğrendim tecrübeyle. Tamam. Hepsini seviyoruz. Süremiz azalırken bu arada önemli bir not var. Bunlar neden oluyor? Bak biz her şeyden çok fazla şikayet ediyoruz değil mi? Dışarı bakınca fanatizmi çok görüyoruz. Kendi fanatizmimizi hiç fark etmeyebiliyoruz. Tekrar burada müteveffa George Carlin'in bir stand-up'ında
bir gösterisinde söylediği bir cümleyi hatırlatacağım. Trafikte bizden hızlı giden herkes manyak, bizden yavaş giden herkes aptaldır diyor. Çok acayip değil mi? Dikkat edin, siz altın hızdasınız, sizin her şeyiniz doğru. Ama sizden hızlı giden herkes delirmiş, sizden yavaş giden herkes de kendini kaybetmiş. Halbuki gerçek dünya öyle değil. Herkesin kendi ritmi, herkesin kendi bir oluşu var. Bu zihinsel sapma nasıl yaşam tarzı haline geliyor? Nasıl benimkiler süper, diğerleri olsun? Bakın, özellikle günümüzde şu belirsizlik çağı var ya, 6 ay sonra ne olacağını dünyada kimse bilmiyor, biliyor musunuz sevgili dostlar? 6 ay sonra teknolojik olarak, medeni olarak nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu belirsizlik bireysel düzeyde de bizi çok yoruyor. Gençler, ne iş güç yapacağım, benim için mesleğim ne olacak bilmem ne. Herkesin kafası dağınık. İşiniz gücünüz oturmuş bir emekli olsanız bile bu yeni dünyayla nasıl baş edeceğinizi, bu insanlarla nasıl iletişim kuracağınızı karıştırabiliyorsunuz ve bu netlik arayışı ihtiyacını arttırıyor. Netliği en kolay nerede buluyorsunuz? Bizim burası süper. Bunlar süper. 2, kimlik krizleri. Kimse ne olduğunu bilmez hale geldi. Kimlikten kimliğe atlatıyorlar bizi. Bir gün öyle bir gün böyle olmak zorunda kalıyoruz. Ve kendimizi tanımlayacak, hayatımızı dolduracak bir kimliğe çoğumuz kendimize ait hissetmiyoruz. Öyle olunca ne oluyor? Bu ekip çok iyiymiş, ben bunun içinde varım. Aman ha, Allah bozmasın, çok güzel gidiyoruz. Hatta bu birlikteliğimizi bozacak her şey benim düşmanım olsun. Kimliksizlik topluluk içinde kimlik ihtiyacını çok arttırıyor. Sosyal medya, biraz önce söyledik, o devamlı bizi nefret ettirerek nefretimizden nemalanan sistem var ya, aynı zamanda hep birbirimize benzer insanları takip ettiğimiz güzel bir yer ya orası. Yankı odaları diye bir şeyin içine kapanıyoruz biz. Herkes birbirine aynı şeyleri söylüyor ve zannediyoruz ki bütün dünya bundan ibaret. Çok mutlu oluyoruz çünkü herkes çok tutarlı, aynı bizim gibi. Ama sonra gerçek hayatta bir şey oluyor, diyoruz ki aga bu nasıl oldu? Demek ki bunların hepsi deli, demek ki bunların hepsinin akli dengesi bozuk, demek ki bunların hepsi hain. Hadi o zaman düşmanlık. Halbuki onlar sadece sizin beğenilerinizle ve takiplerinizle etrafınıza topladığınız sizin gibi insanlardan ibaret ve bu maalesef bizi çok yoruyor. Bu algoritmik ödül sistemleri var. İşte sosyal medyada devamlı kaydırmamızı falan sağlayan şeyler bunlar. Zihnimizi yavaş yavaş bir şeyden nefret edenler güruhuna doğru ağır ağır yönlendiriyor. Ve buraya karşı inanın sevgili arkadaşlar çok ciddi düzeyde savunmasızız. Bak ben o kadar beyin, dalak, böbrek anlatıyorum senelerdir. Vallahi elimi sürmüyorum, ciddi söylüyorum size. Bir açtınız mı gidersiniz, benden uyarması. En önemlisi de artık hayatta birbirimize fayda üretebileceğimiz anlamlar neredeyse kalmadı. Anlamsızlık çağındayız. Herkes bir şeyden inayet bekliyor. Kimisi diyor ki ekonomi iyi olsun, kimisi iyi olsun, para iyi olsun, kimisi diyor ki komşum iyi olsun, kimisi herkes benim istediğim gibi olsun. Ya arkadaş ben hayata şöyle bir şey katacağım, şöyle bir şey yapacağım diyen insanların sayısı gittikçe azalıyor. Ve bu risk, yani önder insanlarımızın azalması, dertli insanlarımızın azalması maalesef bir sürü boşlukta insan üretiyor. Ve bunlar da işte fanatizmin maalesef harcını oluşturuyorlar diyelim. Bir tek cümle akılda kalsın isterim. Süremizin sonuna gelirken. Bence en önemlisi fanatizm fazla inanmakla, fazla sevmekle ilgili bir konu değildir. Fanatizm az düşünmekle ilgili bir konudur. Düşünme melekesini kullanmayan insan, yani aklını kullanmayan insan maalesef üzerine yağacak her türlü kirden, pastan ve pislikten de sorumlu haline geliyor. O yüzden hazır yol yakınken tamam dışarıda bir şeyler var, fanatikler okey. Ben ne yapıyorum? Benim aşırıya kaçtığım bir yer var mı? Ben acaba bu tuzaklardan hangisine düşüyorum diye bir bakarsak kendi kapımızın önünü süpürdüğümüzde inşallah ortalığında el birliğiyle tertemiz olduğunu göreceğiz. Diyor ki Cenab-ı Şahabettin, aşırılık hiçbir yolda doğru değildir. Işığın bile fazlası gözü kör eder, bunu unutmamak lazım. Işığın bile fazlası kör eder. Suyun bile fazlası zehirler. Dolayısıyla inşallah ölçülü ve ortalarda yaşayabilenlerden olalım diyeceğim ama bu devirde bir hayli zor. Birbirimize yardım edeceğiz bu konuda. Burada bir anlaşalım. Ben de tek başıma beceremem. Siz de herhalde o kadar gazlı değilsinizdir. Ben bunu tek başıma yaparım diye. O yüzden sevgili dostlar dediğim gibi önce kendimize sonra etrafımıza bu gözle bakalım. Ama çok da şey yapmayalım. Çünkü her şey mükemmel olsun diye uğraşırsanız hiçbir şey olmaz. Mükemmelliyetçilik en büyük dertlerimizden biri. Bu iş niye böyle?
Bir sonraki haftada onu konuşalım isterseniz. Görüşmek üzere.